Merhabalar, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Hem pratik hem de yapılışı çok kolay ama muhteşem bir lezzeti var. Patates oturtma yapacağız. Bunun için 4 adet patatesimi güzelce soydum ve kabuklarını attım. Güzelce yıkadım. Şu kalınlıkta patateslerimi dilimliyorum. Yaklaşık olarak 4 kişilik bir yemek çıkacak bu malzemelerden. Siz kişi sayınıza göre ayarlama yaparsınız. Patateslerimin hepsini halka olarak doğradıktan sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz. Şimdi bir adet soğanımızı yemeklik olarak doğrayacağız. Doğrama işlemlerimi bitirip öyle ocağa geçmek istiyorum. Soğanlarımızdan sonra bir diş sarımsağım var ama benim sarımsağım biraz iri. Siz 2 diş kullanabilirsiniz eğer sarımsağınız ufaksa. Üzerine biraz vurduktan sonra onları da minik minik doğruyorum. Soğanlardan sonra 2 adet ince yeşil biberim var. Onları doğruyorum. Bir kapya biberimin yarısını aldım. Kapya biberlerimizi de ince bir şekilde doğruyoruz. Hem renk hem lezzet verecek. En son bir adet domatesimiz kaldı. Kabuklarını soydum. Onları doğrayacağım. Domatesimi de küp küp doğradıktan sonra doğrama işlemim bitmiş oluyor ve ocağımızın başına geçebiliriz. Tencereme bir 150 gram kadar yarım yağlı dana döş kıyma koydum. Siz daha da az kullanabilirsiniz arzu ederseniz. Ben biraz fazla kıymalı yapıyorum ama aslında çok az kıymayla da çok lezzetli bir yemek oluyor bu, biliyorsunuz. Şimdi kıymamı güzelce kavuruyorum ama şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Kıymam güzelce kavrulduktan sonra da soğanlarımı ilave edeceğim. Kıymamı biraz kavurdum. Sulandı gördüğünüz gibi. Suyunu çekmek üzere. Şimdi bu aşamada doğramış olduğumuz soğanları ve sarımsağı ilave ediyoruz. Soğanlarla beraber tekrar güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımız yumuşadığında biberimizi ve domatesimizi atacağız. Kıymamızı soğanlarla birlikte bir 5 dakika kavurduktan sonra şimdi doğradığımız biberlerimizi ilave ediyoruz. Bir 2-3 dakikada biberlerle birlikte kavuracağız. Harika bir renk almış olacak. Şimdi dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. İsteyenler biber salçası da koyabilirler. Salçamızı da birlikte kavurup o çiğ kokusunu çıkartıyoruz. 2-3 dakika kavurduktan sonra da domateslerimizi ilave edeceğiz. Şimdi domateslerimizi artık yemeğimize ilave edebiliriz. Güzelce sulandıracak. Domatesler yumuşayacak. Şimdi 1,5 çay kaşığı kadar tuz, 1,5 çay kaşığı da kırmızı toz biber, paprika koyuyorum. Güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Bir 2 dakika daha. Sonra da bir su bardağıyla
içme suyundan koyacağım. Suyumuzu da ilave edip altını kısıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz ve 3-5 dakika kadar güzelce kıymamız iyice özdeşleşmiş olacak diğer malzemelerle ve pişmiş olacak. Yemeğimiz 1-5 dakika kısık ateşte kaynadı. Şimdi altını kapatacağım ama ondan önce ince kıymış olduğum maydanozlarımı ilave ediyorum. Maydanozlarımı pişirmeyeceğim. Kendi sıcaklığıyla yumuşayacaklar. Ve altını kapatıyorum. Şimdi tenceremi ocaktan aldım. Maydanozlarımı da güzelce karıştırıyorum. Harika bir kıyma sosu olmuş. Kıymamın yarısını alıyorum, ayırıyorum. Diğer yarısını da tenceremde bırakıyorum. Şöyle dibine yayarak. Çok lezzetli bir yemek olacak. Şimdi başlıyorum patateslerimi kıymamın üzerine dizmeye. Hepsini bu şekilde diziyorum. Ortalarına biraz daha ufaklarını koyuyorum. Daha önce fırında baby patatesi kabuklu olarak oturtma yapmıştım. O da harika bir tarifti. Çok lezizdi. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bunu da hiç fırınsız, kızartmadan kabuksuz patatesle yapıyoruz. Şimdi kıymamızı tekrar patateslerimizin üzerine yayıyoruz. Tekrar patateslerimizi yerleştiriyoruz güzelce. En sonda dilimlediğim, halka şeklinde dilimlediğim domateslerimi koyuyorum. Şöyle bir tane yeşil biberimi ince olarak doğradım. Onu da üzerine ilave ediyorum. Çok azıcık hemen 1 yemek kaşığı kadar yağ ilavesi. Biliyorsunuz çok az yağ koymuştuk. Bir yarım su bardağı kadar da su koyuyoruz ve ocağımıza tekrar koyuyoruz, kaynatacağız. Kaynadıktan sonra da kısık ateşe alacağız. Evet, yemeğim fokur fokur kaynayacak. Altını kısacağım. Sonra patateslerim yumuşayana kadar kaynatmaya devam edeceğim. Patateslerin yumuşayıp yumuşamadığını bir çatal yardımıyla kontrol edebiliriz. Kaynasın, pişsin, görüşeceğiz. Yemeğimiz pişti. Pişip pişmediğini patatesimize çatal batırarak anlayabiliyoruz. Şimdi servis edelim. Patates oturtmamız hazır. Yaklaşık bir 5 dakikada hazırladık. 20-25 dakikada pişme süresi oldu. Çok pratik, kolay. Hem besleyici olduğuna inanıyorum, hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Hiç kızartmadan, fırında kullanmadan harika bir tencere yemeği oldu. Anne yemeği. Umarım siz de bu tarifi evinizde denersiniz. Şimdiye kadar yapmamış olanlar mutlaka denerler. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Eğer sizinle bu videoda ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman her paylaştığımız yeni video size bildirilmiş olur ve hiçbir videomuzu da kaçırmamış olursunuz. Ve bu arada da bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak ve bildirim zilini açmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ve bu arada da oynatma listelerimde yüzlerce daha nefis tarif mevcut. Onlara da bir göz atmanızı size öneriyorum. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hepinizi seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Hoşça kalın, sevgiyle kalın, ağzınız hep tatlı kalsın.